Vaktiyle bereketli topraklarıyla bilinen, insanlarının çalışkan ve komşuluk bağları güçlü olan bir kasabada Tahir adında bir genç, annesi Adeviye Hanım'la birlikte yaşardı. İkisi küçük ama huzurlu bir evde, gösterişten uzak, kanaatkar bir hayat sürerdi. Tahir, genç yaşına rağmen aklı başında, tuttuğunu koparan, çalışkan biriydi. Durmadan çalışır didinir, kazandığı parasını çarçur etmez, biriktirirdi. Ayrıca annesinin hiçbir şeyden mahrum kalmaması için elinden geleni yapardı. Annesinin rızasını kazanmak, onu hoşnut etmek Tahir'i mutlu ediyordu. Çünkü annesi hem onun sahip olduğu tek yakınıydı hem de babasının emanetiydi. Güzel ahlakı, temiz kalbi ve yardımseverliğiyle kasaba halkının sevgisini kazanmıştı. Kasabadaki evlilik çağına gelmiş kızlar, Tahir gibi dürüst bir adamla evlenmek isterdi. Ama Tahir yolunda gider, kafasını kaldırıp da genç kızlara bakmazdı. Dünya malı, gösterişli hayatlar, göz alıcı ihtişamlar onun kalbini meşgul etmezdi. Bir akşam annesi akşam yemeğini hazırlarken Tahir sessizce yanına oturdu. Sakin ve kararlı bir sesle, "Anneciğim, sanırım evlilik zamanım geldi. Evimizde neşe ve sevinç dolu çocuk sesleri yankılansın inşallah. İsterim ki benimle yaşlanacak bir eş, sana da ev işlerinde yardım edecek bir yoldaş bulasın." Adeviye'nin sevinci yüzünden okunuyordu, kalbi heyecanla doldu. Oğlunun bu isteğini büyük bir hevesle karşıladı. Sonunda oğlunun mürvetini görecek, yıllardır hasret kaldığı torun sevgisini sonunda tadacaktı. Torunlarına renk renk patikler, yelekler örecek ve bu küçük yaramazlar evin her köşesini şenlendirecekti. Adeviye yüzünde büyük bir gülümsemeyle karşılık verdi. "Yarın hemen kolu komşuya haber salacağım evladım. Sorup soruşturup sana kasabanın en hanımcık kızını bulacağım. Hem güzel hem iyi huylu olacak. Sana ve yanına yakışacak. Ama en önemlisi akıllı olacak. Seni anlayacak, yanında duracak. Hem varlıkta hem yoklukta sana destek olacak." Tahir annesinin sözünü nazikçe kesti. "Bir şartım var anneciğim. Önce beni dinlemeni istiyorum." Adeviye tebessüm etti. "Ne istersen söyle yavrum, dinliyorum." Tahir ciddi bir ifadeyle konuştu. "Ne mal isterim, ne soy sop, ne de güzellik. İstediğim hiçbir erkeğin görmediği, hiçbir elin dokunmadığı bir kız. Dünya işlerinden habersiz, sözümü dinleyen, tartışmadan ve oyalamadan bana itaat eden biri olsun." Adeviye bu sözlere şaşırdı. Bir an sustu, derin düşüncelere daldı. Oğlunun sözlerini dinledikten sonra derin bir nefes aldı. Gözlerinde şaşkınlıkla karışık bir endişe vardı. Yavaşça konuştu. "Evladım, istediğin şey pek garip. Evlilik sadece emir ve itaatle değil, dayanışma ve anlayışla yürür. Salih kadın, çevresinden bir haber olan değil, eşine aklıyla, kavrayışla destek olan kadındır. Hayat buyurganlıkla değil, sevgiyle ve karşılıklı anlayışla sürer." Ama Tahir annesinin sözlerine pek kulak asmadı. Şartında ısrar etti. Annesinin söylediklerinde fikrini değiştirecek bir şey bulamadı. Adeviye oğlunu öyle derinden seviyordu ki onun kalbini kırmak istemedi. Hayal kırıklığını içine attı. Çünkü bazı yolların sarp olduğunu ancak ayakları o yola bastığında anlardı insan. İçinden dua etti. "Allah'ım sen ona hayırlısını nasip et. İsterse istediği gibi olmasın." Ertesi sabah Adeviye erkenden kalktı. Kollarını sıvadı, başını örttü ve kasabanın sokaklarına düştü. Kadınlara, çarşılara, komşularına uğrayarak oğlunun kendisine verdiği bu garip görevi yerine getirmek için soru sormaya başladı. Ne pazar yeri bıraktı, ne kadınların toplandığı mukabeleler. Gün boyu haber yaydı durdu. Birkaç hafta sonra nihayet bazı kadınlar kasabanın kenarında yaşayan bir kızdan söz ettiler. Adı Masume'ydi. Bu kızın ne yüzünü ne de halini tavrını kimse bilmezdi. Sadece ailesi bilirdi huyunu suyunu. Hamurunu evinde yoğurur, komşularla bile selamlaşmazdı. Ailesi onun kasaba tarafından görülmesinden çekinirdi. Öyle bir mahcubiyet ve gizlilik içinde yaşardı. Adeviye kızın evine doğru yola koyuldu. Ailesine niyetini anlattı. Onlar da memnuniyetle karşıladılar, kızı görmesine izin verdiler. Adeviye kızla baş başa oturduğunda onun terbiyeli ve söz dinleyen biri olduğunu, ancak pek güzel olmadığını, kendini bile zor ifade ettiğini, hatta anlama güçlüğü çektiğini, göz kontağı kuramayan saf birisi olduğunu anladı.
Adeviye eve dönerken içinde bir karmaşa vardı. Bir yanda oğlunun istediği gibi birini bulmanın sevinci, diğer yanda bu kızı oğluna nasıl anlatacağını bilememenin mahcubiyeti. Akşam olduğunda nihayet Tahir'in yanına oturdu. Yüzü kızararak titrek bir sesle konuştu. "Evladım, göz görmemiş, el değmemiş bir kızı buldum. Ama doğrusu evden çıkmayan, içine kapanık, tuhaf huyları olan biri. Evlilik için uygun değil. Gel bu işi unutalım, sana başka birini arayayım." Ama Tahir'in yüzü bu sözleri duyar duymaz aydınlandı. Gözleri parladı, dudaklarında bir tebessüm belirdi. İçinden geçenin bulunmuş olması onu tarifsiz bir sevince boğmuştu. Ve sanki dünya Tahir'e kapılarını ardına kadar açmıştı. Kendinden emin bir sesle annesine döndü. "Anneciğim, sana en başından beri söyledim. Benim tercihim gözlerden uzak, sözümü sorgulamadan yerine getiren biriydi. Ne akıl isterim ne güzellik. Bu özellikler onda varsa bana yeter." Adeviye ne diller döktü oğluna. İnatçı Tahir kararında ısrar etti. Ne öğüt dinledi ne nasihat. Bir gecelik düğün, bir yıllık tedbir ister diyen atasözü onun için bir anlam taşımıyordu. Adeviye oğlunun isteğine boyun eğdi. Masume'nin ailesine gidip kızlarını istedi. Kızın anne babası bu teklifi büyük bir sevinçle karşıladılar. Çünkü hiç kimsenin, hele hele Tahir gibi biriyle kızlarının evlenmek isteyeceği akıllarına bile gelmemişti. Çok geçmeden düğün yapıldı. Kasaba halkı fısıltılarla konuşuyor, şaşkınlıkla birbirlerine soruyordu. Tahir gibi biri nasıl olur da bu kızı seçer? Oysa kasabanın en güzel kızları onunla evlenmek isterdi. Ama Tahir mutluluktan sarhoş gibiydi. Hediyeler, süsler, ikramlar. Masume'ye olan ilgisi taşmış, etrafa yayılmıştı. Düğün sona erdi, kalabalık dağıldı. Masume kocasının evine geçti. İlk günün şaşkınlığıyla evin köşelerinde ne yapacağını bilemeden dolanıyordu. Hangi işe nereden başlayacağını, neyin nasıl yapılacağını bilmiyordu. Neyse ki onun karşısında sabırlı ve merhametli kayınvalidesi Adeviye vardı. Diğer kayınvalideler gibi gelinlerine laf yetiştiren biri değildi. Hele ki Masume gibi yeni evlenmiş birine hemen bir şeyler beklemek ona göre değildi. Adeviye her zamanki gibi oğlunun da yanağıydı. Evin tüm işlerini üstlenmişti. Temizlik, yemek, düzen, hepsini sessizce yapıyor, Masume'ye yük olmuyordu. Masume ise saf ve masum bir yaratılışa sahipti. Ev işlerinin sadece adını biliyordu, nasıl yapılacağını hiç öğrenememişti. Tahir, içi rahat bir şekilde annesine dönüp gururla konuştu. "Anneciğim, görüyorsun ya, artık senin yükünü de hafifletiyor, ev işlerini üstleniyor, bana hizmet ediyor. Ne mutlu bana ki istediğim gibi biriyle evlendim." Adeviye, oğlunun bu sözlerine tebessümle karşılık verdi. "Elhamdülillah evladım, önemli olan senin huzurun ve mutluluğun." Yıllar birbirini kovaladı. Zaman, Adeviye'nin omuzlarına çok fazla yük bindirmişti. Hem yaşlılık hem de yorgunluk daha fazla bünyesi kaldırmadı. Ve sonunda hasta oldu. Hastalık onu yavaş yavaş yatağa bağladı. Ölümün yaklaşmakta olduğunu hissettiğinde Tahir'i yanına çağırdı. Zayıf bir sesle gözleri dolu dolu fısıldadı. "Dinle beni evladım, sana bu gerçeği yıllarca söylemedim, mutluluğun bozulsun istemedim. Ama şimdi bu söyleyeceklerimi bir vasiyet olarak kabul et. Masume, çocukluğunun saflığı olgunluktan daha yakındır ona. Bu yüzden yıllar boyunca evin tüm işlerini ben yaptım. Ne senin ne de onun bu eksikliği fark etmesini istemedim. Sana bunu söylememin sebebi ona karşı sert olman değil, bilakis kalbini merhametle ona bağlaman içindir. Onu elinde olmayan şeyler için yargılama, yalnız bırakma. Bu kızı biz senin isteğinle ve rızanla evimize getirdik. Onu kendi seçiminin kurbanı yapma." Ve Adeviye gözlerini kapadı, ruhunu Yaradan'a teslim etti. Ardında oğlunun ve gelininin yüreğini burkan bir ayrılık bıraktı. Zaman geçti. Tahir, annesinin yokluğunun acısıyla baş başa kaldı. Onun hatıralarını düşündü, vasiyetini hatırladı. Ama içinden annesinin endişesinin abartılı olduğunu geçirdi. Çünkü Masume yıllar içinde annesinin yanında öğrenmiş, artık evin basit işlerini tek başına yapabilir hale gelmişti. Bir sabah Tahir kararlı adımlarla evin içinde yürüdü. Eşinin yanına geldi. Ciddi bir ses tonuyla konuştu.
Masume, iyi dinle beni. Bu akşam amcam, eşi ve çocukları bize misafir olacak. Onlara yemek servis ederken yüzünü ve saçını kimse görmesin. Başını ve yüzünü tamamen ört. Hiçbir yerin görünmesin. Masume her zamanki sakinliğiyle ve itaatkar sesiyle cevap verdi. Baş üstüne efendim Tahir, nasıl isterseniz. Tahir bu cevaba sevindi. Eşinin söz dinlemesinden memnun olmuştu. Misafirler için hazırlıklara başladı. Akşam olup da konuklar geldiğinde Tahir onları güler yüzle karşıladı, içeri buyur etti. Misafirleri salona aldı. Bu sırada Masume ise mutfakta yemek hazırlamakla meşguldü. Çağrıldığında alır adımlarla içeri girdi. Kocasının emrini harfiyen yerine getirmişti. Ama ne yazık ki neyin nasıl yapılması gerektiğini tam anlamamıştı. Başını ve yüzünü örtmek isterken cübbesinin etek ucunu başına dolamış, yüzünü kapatmıştı ama bacakları açıkta kalmıştı. Misafirler bu manzarayı görünce yüzleri soldu, dilleri tutuldu. Tahir ise utançtan kıpkırmızı oldu. Yerinden fırladı, eşinin kolundan tutarak onu hızla salondan çıkardı. Sert bir sesle çıkıştı. "Bu ne hal böyle? Sana yüzünü ve başını ört dedim. Bu açıkta kalan bacaklar da neyin nesi?" Masume her zamanki saf ve şaşkın haliyle cevap verdi. "Efendim Tahir, dediğiniz gibi başımı ve yüzümü örttüm. Başka bir şey yapmadım." Tahir'in kalbi sıkıştı, öfkesini bastırmaya çalıştı. İçten içe utançla kıvranıyordu. Dişlerini sıkarak konuştu. "Ben ne yaptım da bu rezilliği hak ettim? Git odana, misafirlerin önüne bir daha çıkmanı istemiyorum." Masume sessizce kabul etti. Başını eğdi, hiçbir şey demeden odasına döndü. Tahir ise sağ dışında ayakta kala kaldı. O akşam yaşananları nasıl telafi edeceğini düşünüyordu. Ailesinden özür dilemek bu utancı yaşamaktan daha kolay geliyordu ona. Günler geçti. Tahir, Masume'nin hareketlerini iyice kısıtladı. Ne dışarı çıkmasına izin verdi, ne de eve gelen biriyle görüşmesine. Onu adeta evin içinde bir gölgeye çevirdi. Bir gün odasının kapısını çaldı. İçeriden seslendi. "Masume, ey Masume, al şu 3 tavuğu, iyi bak onlara, besle, sula. Cuma günü dostlarımı yemeğe çağırdım. İstiyorum ki o güne kadar bu tavuklar en iyi halde olsun." Masume, kocasının yeniden kendisine görev vermesinden sevinç duydu. Tavukları neşeyle aldı. O sabah içten bir kararlılıkla işe koyuldu. 3 tavuğu besleyecek, sulayacak, Tahir'in istediği gibi hazırlayacaktı. Masume, kocasının verdiği görevi büyük bir ciddiyetle üstlenmişti. Her sabah erkenden kalkıyor, 3 tavuğu besliyor, sularını veriyor, onların bahçede gezinmelerini izliyordu. Tahir'in isteğini yerine getirmek onun için bir gurur meselesi olmuştu. Ancak ziyafetten bir gün önce Masume saf niyetiyle ama derin bir yanılgıyla tavukları hamama soktu. Onları temizlemek istemişti. Fakat hamamın havasının onlar için uygun olmadığını bilmiyordu. Tavukları yere serdi, sıcak suyla ve sabunla yıkamaya başladı. Öyle hırsla ovuşturdu ki neredeyse tüyleri derilerinden ayrılacaktı. Hamamın sıcaklığına dayanamayan zavallı hayvanlar birer birer yere yığıldı. Masume onları kucaklayıp ahırın avlusuna taşıdı. Onlara bir dinlenme köşesi hazırladı. Başlarını okşalayarak fısıldadı. "Zavallılar, ne kadar güzel temizlendiniz. Şimdi rahatça uyuyun." Akşam Tahir eve döndüğünde Masume onu kapıda karşıladı. Yüzünde çocukça bir sevinç, gözlerinde gurur vardı. "Efendim Tahir, tavukları yıkadım, tertemiz oldular, rahatladılar, şimdi ahırda uyuyorlar." Tahir bir şey demeden doğruca ahıra gitti. Tavuklar hareketsiz yatıyordu, hepsi ölmüştü. O an içini bir sessizlik kapladı. Ne bağırdı ne de sitem etti. Çünkü hatanın kendisine ait olduğunu anlamıştı. Annesinin vasiyeti kulaklarında çınladı. "Eşini seçerken acele etme, iyi düşün." Günler geçtikçe Tahir Masume'nin saflığına alıştı. Onu kırmadan sabırla yönlendirmeye başladı. Hatalarını düzeltmeye, doğruyu öğretmeye çalıştı. Bir gün ev için bir inek satın aldı. Sütünden, yağından faydalanmak istiyordu. İneği ahıra getirdiğinde Masume çocuklar gibi heyecanlandı. Sevinçle gülümsedi. "Sevgili kocacığım, her sabah erkenden kalkar, onu sağar, sana süt ve yağ hazırlarım. İşe gitmeden önce içersin, yağını da katık yaparsın." Tahir uzun zamandır ilk kez böyle bir sözle mutlu oldu. Şefkatle cevap verdi. "Allah senden razı olsun Masume, ama dikkat et, ona iyi bak, sakın zarar verecek bir şey yapma."
İlk 2 gün Masume sözünü tuttu. Sabahları erkenden kalktı, ineği sağdı. İnek ilk günlerde düzenli olarak sağılmış, bol süt ve yağ vermişti. Ancak 3. gün geldiğinde Masume kendi kendine düşündü. Her sabah sağmakla hem kendimi yoruyorum hem de ineği. En iyisi bir kerede hepsini sağayım, hem ben dinlenirim hem o. Büyük bir kova aldı, ineği sağmaya başladı. Öyle çok sağdı ki ineğin memesi buruştu, süt tükenince hayvan yorgunluktan yere yığıldı. Masume bu manzara karşısında dona kaldı. Korkuyla geri çekildi, sessizce eve döndü. Tahir'in gelişini beklemeye başladı. Akşam Tahir eve geldiğinde Masume ona çekingen bir sesle dedi: "Efendim Tahir, ne olduğunu bilmiyorum. İneği sağarken birden yere düştü. Belki hastadır, belki satan adam kandırmıştır seni." Tahir hızla ahıra koştu. İneğin memesi sönmüştü, hayvan bitkin haldeydi. Ne olduğunu anlayamadı. Masume'ye döndü, sebebini sordu. Masume iyi niyetle yaptığı işi anlattı. "Onu rahatlatmak istedim. Haftada bir sağarsam daha iyi olur diye düşündüm." Tahir'in sabrı taştı. Öfkeyle bağırdı: "Sen aklını mı yitirdin kadın? Neredeyse onu öldürüyordun. Kim söyledi sana ineği bir kerede sağmanın doğru olduğunu? Neden danışmadan, düşünmeden iş yaparsın?" O anda annesinin vasiyeti yeniden yankılandı zihninde. Başını göğe kaldırdı, içi yanarak haykırdı: "Allah rahmet etsin sana anneciğim. Senin sözünü dinleseydim bu çıkmazlara düşmezdim." Masume ise her zamanki gibi saf bir gülümsemeyle cevap verdi: "Gün aşırı sağarım artık. Yeter ki sen memnun ol efendim Tahir." Günler birbirini kovaladı. Bir sabah Masume evin içinde sessizce Tahir'in ve kendi giysilerini katlıyordu. İşine odaklanmış çalışırken Tahir'in eşyalarını koyduğu yerde çamaşırların arasında küçük bir kutu fark etti. Merakı kabardı ama kendini tuttu. Kutuyu açmadı, işine devam etti. Akşam Tahir eve döndüğünde Masume kutuyu eline aldı, yanına gitti. Merakla doluydu ama her zamanki yumuşak sesiyle sordu: "Efendim Tahir, bu kutu kime ait?" Tahir önce kutuya, sonra Masume'ye endişeyle baktı. Hemen kutuyu eline aldı. Masume'nin omzunu nazik bir şekilde tuttu. Durgun bir sesle konuştu: "Masume, bu kutu yıllardır zihnimi meşgul ediyor. Evde saklayacak bir yer bulamadım. O yüzden rica ediyorum, ona yaklaşma. Bu kutunun içinde ömrüm boyunca biriktirebildiğim kazancım var. Zamanın ne getireceği belli olmaz. Başımıza bir bela geldiğinde kullanmak üzere sakladım. Lütfen yerinde kalsın. Açma, dokunma. Yoksa başımıza öyle bir dert gelir ki altından kalkamayız. Anlaştık mı?" Masume onu rahatlatmak istercesine gülümsedi. "Peki efendim Tahir, merak etme." Kutuyu aldığı yere geri koydu. Bir daha ona dokunmadı. Kocasının sözünü tuttu. Günlerden bir gün Tahir'in evinin kapısı çalındı. Gelen, yoksulluğundan yakınan bir dilenciydi. Masume temkinle kapıya yaklaştı. "Kim o?" Adam çaresiz bir sesle cevap verdi: "Allah rızası için bir sadaka verin hanımefendi. Ne varsa Allah rızası için." Masume her zamanki saflığı ile karşılık verdi: "Git, verecek param yok." Adam bu cevaba aldırış etmeden ısrar etti: "Allah rızası için bir sadaka, zamanın ne getireceği belli olmaz. Allah seni belalardan korusun." Bu söz Masume'nin zihninde bir kıvılcım çaktı. Zamanın ne getireceği belli olmaz. Bu ifade Tahir'in kutu hakkında söylediğiyle birebir örtüşüyordu. İçi kıpır kıpır etti. Kapının ardından seslendi: "Bekle efendi, sen zamanın ne getireceği biliyor musun?" Adam bilgece bir kahkaha attı: "Ben vaktiyle varlıklıydım ama zaman döndü, beni evirip çevirip savurdu. Şimdi onun tokadını yiyen biriyim." Masume çocukça bir saflıkla cevap verdi: "O zaman sana ait bir emanetim var." Koşarak içeri gitti. Kutuyu aldı, kapının aralığından adama uzattı. Adam kutuyu açtığında gözleri fal taşı gibi açıldı. İçinde altınlar, mücevherler, yılların birikimi vardı. Masume'nin saf olduğunu hemen anladı. Kutuyu kaptığı gibi kaçtı. Ne durdu ne teşekkür etti. Kasabayı bile terk etti. Akşam Tahir eve döndüğünde Masume onu neşeyle karşıladı. Gözlerinde rahatlamış bir ifade vardı. "Efendim Tahir, seni o kutudan kurtardım. Artık seni meşgul eden bir şey kalmadı." Tahir, Masume'nin sözlerini duyunca yerinden sıçradı. Gözleri büyüdü, sesi titredi. "Ne yaptın sen Masume? Senelerce alın teriyle biriktirdiğim rızkı heba ettin."
Ama sonra sustu. Olayın büyüklüğü karşısında diri tutuldu. Ne zavallı Masume'yi azarlayabildi ne de sitem edebildi. Çünkü karşısındaki ne ibret alırdı ne de olanı biteni anlayabilirdi. Saflığı algısının önüne geçmişti. Tahir başını iki avucu arasına aldı, içindeki acıyı bastırmaya çalıştı. Sonra kısık bir sesle konuştu. Bu, senden çektiğim çilenin sonuydu. Sabır taşım çatladı. Eğer seni kendi isteğimle seçmemiş olsaydım, seni geldiğin yere geri gönderirdim. Ama ben annemin nasihatini dinlemedim. Kendi bildiğimi okudum. Bu da benim cezam. Artık bu evde kalmayacağım. Yarın sabah ayrılıyorum. Seninle aynı çatı altında yaşamayacağım. Ama erzakın her gün sana ulaşacak. Masume şaşkın ve üzgün bir sesle sordu. Efendim Tahir, nereye gideceksin? Tahir, kapının eşiğine adımını koyarken cevap verdi. Senin felaketlerinden uzak bir yere, dünya geniş, hayatımı zehir eden bu yükten kurtulacağım. Evden çıktı, öfkeyle yürüyordu. Ayakları yere sertçe vuruyor, kendi kendine konuşuyordu. Yolunu şaşırmış gibiydi. Farkında değildi ki Masume sessizce peşinden geliyordu. Tahir, kasabanın dışına çıktı. Yüksekçe bir tepeye ulaştı. Orada oturup soluklandı. Etrafına baktığında Masume'nin de geldiğini gördü. Yanına oturmuştu. O an içinden bir ses yükseldi. O, bana zorla verilmedi. Ben onu kendi isteğimle aldım. Ailesinden teslim alırken onun bu halini biliyordum. Şimdi suçlayacak ne var ki? İçini Allah'a havale etti. Sabretmeye karar verdi. Masume'nin yaptığı her şey onun boynunun borcuydu. O, Tahir'in himayesinde bir emanetti. Dönüş yoluna koyulduklarında gece bastırmıştı. Kasabaya varamadan yol üstünde terk edilmiş bir ev buldular. İçeri girdiler, geceyi orada geçirmeye karar verdiler. Gece yarısı bastırmıştı. Tahir ve Masume terk edilmiş evde sessizce oturuyorlardı. Derken dışarıdan erkek sesleri duyuldu. Konuşmalarından bunların yol kesen haydutlar olduğu anlaşılıyordu. Dinlenmek için bu evin önünde durmuşlardı. Tahir nefesini tuttu. İçeri girerler diye endişelendi. Masume ise sesleri duyar duymaz başını kaldırdı, ayağa kalkmaya yeltendi. Tahir hemen müdahale etti. "Nereye gidiyorsun?" Masume her zamanki saflığıyla cevap verdi. "Kim olduklarını soracağım." Tahir elini uzatarak fısıldadı. "Geri dön, yat, dışarı çıkma. Bu adamların niyetini bilemeyiz." Masume bir süre durdu ama sonra yeniden kalktı. Tahir bu kez daha sert konuştu. "Bizi fark ederlerse sonumuz olur. Sessizce yat, yoksa helak oluruz." Masume gülümsedi. "Sadece biraz hava almak istedim." Tahir dişlerini sıkarak tekrar uyardı. "Yat dedim sana, yoksa mahvoluruz." Masume sessizce oturdu ama uyuyamadı. Çocukluk anıları gözünün önüne geldi. Bazı komik hatıraları hatırlayıp hafifçe güldü. Fakat o hafif gülüşü dışarıdaki haydutlar duydu. Tahir bunun sonları olacağını düşündü ama tam tersi oldu. Haydutlar irkildi, birbirlerine baktılar. "Bu evde cin var," diyerek korkuya kapıldılar. Eşyalarını, ganimetlerini bırakıp kaçtılar. Sabah olunca Tahir dışarı çıktı. Kapının önünde 3 dolu çuval buldu. Açtığında gözlerine inanamadı. Altınlar, mücevherler, değerli eşyalar. Sevinçle bağırdı. "Masume, bu seferki deliliğin bize bereket getirdi. Allah senden razı olsun." Tahir kasabaya döndü. Allah ona bolluk verdi. Büyük bir dükkan açtı, iş kurdu. 2 büyük ev aldı, adeta saray gibiydi. Masume'yi birine yerleştirdi, hizmetçilerle donattı. Diğer evde ise bu kez Tahir yeni eşiyle birlikte kalıyordu. Annesi Adeviye'nin yıllar önce hayalini kurduğu gibi aklı selim bir kadındı. Ağırbaşlı, evinin işlerini bilen, hayatın zorluklarında eşine destek olan, sıkıntılı zamanlarda omuz veren bir kadındı. Tahir gerçek huzuru ve güveni bu kadında buldu. Çocukları da ondan oldu. Ama tüm bunlara rağmen Masume'yi hiçbir zaman ihmal etmedi. Onu terk etmedi. Çünkü her ne kadar birçok sıkıntının sebebi olmuş olsa da hayatının yönünü değiştiren kişi de oydu. Farkında olmadan kendi yöntemleriyle Tahir'e büyük bir ders vermişti. Akıl bir nimetti. İyi seçim sahibine mutlaka hayır getirirdi. Tahir nihayet şunu idrak etti. Evliliğin temeli sevgi ve anlayışla kurulur. Emir vermekle, karşılık beklemekle değil. Gerçekten güvenilecek kadın, hayatın her alanında yanında olan, yükünü paylaşan, zor zamanlarda destek olan kadındı. Sevinçten önce sıkıntıda omuz veren.
Ve böylece hikayemiz burada sona erdi. Umarım bu anlatı gönlünüze dokunmuştur. Yeni bir menkıbede, yeni bir hikayede buluşmak dileğiyle.